Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte Jackson Hole toplantısına değineceğiz. Doları yorumlayacağız, altını yorumlayacağız, gümüşü yorumlayacağız. Kısacası piyasalara sizlerle birlikte genel bir bakış yapacağız. Dolar kurunda yukarı yönlü hareketlerin 18'in kırılmasıyla birlikte altın tarafında da sevgili dostlarım 1804 doların yukarı yönlü kırılamaması bizler için nasıl bir anlam taşıyor? Hala da bizlerin yükseliş trendi içerisinde altın ve dolar tarafındaki hareketlerin devam edip etmediğini bu video içerisinde sizlerle birlikte bulmaya çalışacağız. Evet, Jackson Hole nedir? Bu Jackson Hole toplantısının önemi nedir? Öncelikle buna bir değinelim. Videomuza geçmeden önce de kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış arkadaşlarımızın hepsini de kanalımıza abone olmaya davet edelim sevgili dostlarım. Evet, Jackson Hole sevgili dostlar, Dünya Merkez Bankaları başkanlarının bir araya geldiği ve burada bazı açıklamalarda bulunduğu ve bu toplantının yapıldığı yer anlamıyla da Jackson Hole, yani bu yerin yapıldığı eyaletten adını alan bu toplantı ve bu toplantıda genellikle ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara tüm dünya merkez bankalarının ileriki günlerde bu açıklama yönünde kendi merkez bankaları üzerinde de buna uygun tedbirler alması yönünden önemli bir toplantı. Cuma günü saat Türkiye saatiyle zannedersem 17.00'da gerçekleşecek bu toplantıda Jerome Powell'ın bir kısım ekonomist tarafından yapacağı açıklamaların şahin açıklamalar olacağı, bir kısım ekonomist tarafından da güvercin açıklamalarda bulunacağı yönünde söylemler var. Bizim bu toplantı hakkındaki düşüncelerimiz Powell'ın çok da şahin olmayacağı yönünde. Yani benim beklentilerim bu doğrultuda. Bu toplantıdan Powell'ın faiz artışlarına devam etme süreciyle ilgili ipuçları aranacak. Ben bu ipuçlarının arkadaşlar 2023 yılı itibariyle Powell'ın ağzından faiz indirimlerine tekrar başlayabileceği yönünde açıklamalarda bulunabileceğine dair düşüncelerim var. Tabii 2023 yılına kadar da faiz artışlarının devam edeceği beklentilerim dahilinde. 3-3,5 puan aralığına kadar Powell'ın son yapmış olduğu açıklamalarda faiz artışlarına devam edeceği yönünde beklentiler vardı. Ayrıca 21 Eylül günü Powell piyasa beklentileri 0,75 bas puan üzerinde faizleri arttıracağı yönünde. Benim beklentim ise 0,50 bas puan civarında bir faiz artışına Powell'ın gideceği yöndedir. O yüzden altın tarafında özellikle şu an itibariyle baskılama devam etse de altının ons tarafı ve gümüşün ons tarafında bizler aşağı yönlü hareketlenmeler izlesek de sevgili dostlarım, ilerleyen zamanlar içerisinde altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü hareketlerin hız kazanacağı yönündeki düşüncelerim hala da sabit. Dolar kuruna bakacak olduğumuz zaman ABD enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ABD enflasyon verilerinde aşağı yönlü bir hareket izledik. Bu hareketin neticesinde de arkadaşlar Powell'ın yapmış olduğu faiz artışlarının işe yaradığı yönünde bir algı piyasa tarafına verilmiş oldu. Fakat önümüz yazdı. Yaz dönemi içerisinde gıda fiyatlarında dünya genelinde üretimin gıda fiyatları üzerindeki yani fazlalık oluşturması, ürünlerin fazla bulunmasından kaynaklı olaraktan enflasyonda bir miktar geri çekilme olayı yaşanmış olabilir. Fakat artık Ağustos ayının bitmesine yakın Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayları içerisine gireceğiz. Bu da kademeli bir şekilde artık üretilen meyvelerin ve gıdaların üretiminin daha da az, piyasada daha az bulunmasından kaynaklı olaraktan tekrardan enflasyonist baskıyı tüm dünya genelinde ülkelerin hissedeceği bir dönem içerisinde bulunduğumuzu düşünüyorum. Özellikle Türkiye'de
baktığımız zaman Türkiye ekonomisinin gıda fiyatları üzerine olan maliyetlerinin de oldukça yüksek olması, yaz döneminde fiyatların beklenenin aksine aşağı yönlü gelmemesinden kaynaklı olaraktan artık ben dolar TL kurunda şuradaki 17.90 seviyesini çok önemli bir bölge olarak görmekteyim sevgili dostlarım. 17.90 seviyesi altında artık dolar kurunda aşağı yönlü hareketler görülmediği takdirde bant aralığımız 17.90, şurada yukarıda da 18-28 bant aralığı olarak bir müddet devam edecek gibi gözükmekte. Bu sizlerle birlikte bir önceki videomuzda gene dolar kurunu değerlendirirken şuradaki formasyona sizlerle birlikte değinmiştik. Ve buradaki formasyonunda arkadaşlar kanalın özellikle geçtiği alan, şuradaki trend alanının da 17.90 seviyesinden geçtiğini teknik analiz yöntemiyle bulmuştuk. Bunun üzerinde kalındıkça yukarı yönlü hareketin devamının hala da beklentiler seviyesinde gerçekleştiği ve şu 17.35 bu kanalın trend seviyesinin kırıldığı bir bölge olarak burayı sizlerle birlikte işaretlemiştik. Buradaki alan olarak marj baktığımızda aşağıda 10, yukarıda 14, 4 liralık bir marj. Bunu da gene 17 liranın üstüne eklediğimiz zaman bizler dolar kurunda ilerleyen dönemlerde hala da 21 TL seviyesine doğru baskının özellikle devam edebileceğini düşünebiliriz. O yüzden dolarda hala da trend yönünün 17.90 üstünde kalışıyla birlikte yukarı yönlü devam ettiği maalesef ki üzülerekten söylüyorum arkadaşlar. Hepinizin de trend üzerinde birlikte takip ettiğimiz seviyenin de devam ettiği göz önünde bulundurulursa bu seviyenin 21 liralara doğru hala da yukarı yönlü potansiyeli bulunmakta. O yüzden dolar tutan arkadaşlarımız için bu bölgenin dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekli diye düşünüyorum. Bu kısa yönlü trendin düzeltmeye girebilmesi için de hala da bu 17.90 seviyesinin altında kapanışlar görmemiz şart. Orada kapanışlar dolar kurunda görebilir isek işte o zaman dolar kurunda bir düzeltme süreci içerisine girdik diyebiliriz ve onun altında 17.80, 17.68 desteklerini takip edebiliriz. Bu da Forexçi arkadaşlar için takip edilecek seviyeler diye düşünüyorum. Şimdi ons altın tarafına baktığımız zaman sevgili dostlarım, ons altın özellikle Avrupa'da resesyon, ABD'de her ne kadar da ABD'nin kabul etmese bile bir resesyon süreci içerisinde olması ons altın tarafında baskılamaya devam ediyor. Fakat ons altında 1778 artık önemli bir trend çizgisi haline gelmiş durumda. Bu 1778 altındaki hareketler hala da ons altında bir düzeltme süreci olarak takip edilmeli. Çünkü 1778 üzeri hareketler kuvvetli hareketler olacak. Buradaki gene bant aralığımızda 1710 ve 1778 bant aralığı içerisinde hareketlerine devam edebilir. Tekrardan yukarı yönlü hareketin hızlanabilmesi için, olumluya dönebilmesi için de 1778 ons altında kırılıp yukarı yönlü kapanışlar yaşanması şart sevgili dostlarım. Sizlerle birlikte bunu takip edeceğiz. Fakat burada da gene hareketler ilerleyen günlerde yukarı yönlü dönecektir diye ben tahmin ediyorum. Ons altında yönünü ilerleyen günlerde yukarı çevirecektir. Gram altın tarafına baktığımız zaman bir kanal içerisinde net hareketlerin yaşandığını gram altın tarafında görüyoruz. Burada 1033, bakın şuradaki kanal aralığı 1033. Şuraya 1033 TL'ye eklediğimiz zaman bu kanalın altından geçen alanda 998 TL'den geçen bölge. Yani gram altın takip eden arkadaşlar şuradaki kanal içerisindeki hareketi takipte kalacaklar. Buradaki kanalın 998 seviyesi bir alım fırsatı olarak takip edilecek bölge gibi şu an itibariyle görülüyor. Buradaki trend çünkü geçmişe baktığınız zaman kırılamamış bir trend. Yukarıda da 1033 seviyesi ve 1060 TL seviyesinden geçen trend bölgesi mevcut. O yüzden 998
yaklaşıldıkça, yani 1000 TL civarına yaklaşıldıkça gram altında bir alım fırsatı olarak değerlendirilecek bölge. Kısa vadede de 1033-1060 TL seviyeleri hala da gram altında, şuradaki trend kırılmadığı müddetçe yukarı yönlü hareketin devam ettiğini söyleyebiliriz. Gram altın takip eden arkadaşlarımız için. Gümüş tarafına baktığımız zaman gümüşün ons tarafında hareketler ve haftalık kapanışları sizlerle birlikte takip ettiğimiz zaman burada bir ons altın gibi aşağı yönlü bir bozulma görülmedi. Gümüş hala da yükseliş trendi içerisinde. Bunun bant aralığı da şurada takip edeceğimiz 18.80, 18 dolar 80 sent civarından geçen bölge ve yukarıda da bu hareketin devamı halinde ons gümüşün yukarıda 20.70, bakın şuradaki 20 dolar 70 sent civarında bu hareketin bir müddet daha bu şekilde devam etmesi beklenebilir. Hareketin hızlanabilmesi için de 20.70 üzerinde kapanışlar görmemiz şart. Ben buradaki hedefin 21 dolar 50 sent civarına doğru gümüşün onsunda yukarı yönlü hareketi devam ettireceğini düşünüyorum. Gram gümüş tarafına baktığımız zaman gram gümüş gram altına nazaran çok ucuz kalmış durumda arkadaşlar. O yüzden gram gümüşte geri çekilmelerde hareketler, bu 11 seviyesi önemli bir seviye. 11 lira seviyesi. Orası da aşağıda 11 lirayla yukarıda arkadaşlar 12.04. Şuradaki 12 lira 04 seviyesi arasında sıkışmış durumda. Burada özellikle gram gümüşte düşüşün başlayabilmesi için 10 lira altında kapanış görmemiz şart ki buradaki trend tekrardan düşüş trendine geçti diyebilirim. 10 lira üzerinde kaldıkça da bizler 10 lira ve 12 lira arasında sıkışan bir gram gümüş takip edeceğiz. Fakat bu 12 liralar üzerine atıp burada kalıcı olmaya başladığı zaman ise arkadaşlar, biliyorsunuz gram gümüşte 13 lira hedefimiz vardı. 13.40 hedefimiz. Artık sizlerle birlikte bu 13.40 hedefimizi bizler yukarı yönlü çekip 15 liralar seviyesine, 15 lira 46 sent seviyesine doğru sizlerle birlikte yeniden güncellemiş bulunuyoruz. Artık gümüşün gram tarafında yeni hedefimizde 15 lira 46 sent civarına doğru gidecek bir beklenti içerisine girmiştir. Merkez Bankası'nın bankalarla ilgili almış olduğu karar, biliyorsunuz bu kararı da hep birlikte takip ettik. İMKB 100 İstanbul borsasını takip eden arkadaşlarımız için bu hareket ilk başta özellikle bankalardaki karlılığı düşürecek olmasının endişesiyle biliyorsunuz kredilerde %30 faiz oranını geçen bankalara tahvil alma zorunluluğu getirildi. Bu oran bir yıl için elinde tahvilleri, hazine tahvillerini tutmayla ilgili ilk etapta piyasaya çıkmış olmasına rağmen daha sonradan piyasalardaki bozulmanın ardından da arkadaşlar bu kural, kanun değiştirildi ve bir aya düşürüldü. Bunun bir aya düşürülmesiyle birlikte bankacılık hisselerinde tekrardan yukarı yönlü bir hareket izledik. Tabii bu türden hareketler gerçekten piyasaları bozuyor. Şimdi burada şöyle bir soru sorabiliriz. Bu borsada hisseler daha da aşağı gidecekken veya bunun düşüncesiyle satış yapanlar, hisse satan kişiler ve geriye bu hisseleri almayanlar ve bu hisselerin tekrardan yukarı yükseliş yönlü dönmesinden kaynaklı olaraktan birçok kişi de zarar etmiş durumda. Maalesef ki bu durum böyle. O yüzden piyasalarla bu kadar hızlı oynanılmaması, oynanılacaksa bile piyasalar kapalıyken bu türden haberlerin yapılması yatırımcılar açısından daha uygun olacaktır düşüncesini hala da taşımaktayım sevgili dostlarım. Evet, sizlerle birlikte piyasalara kısa bir bakış yaptık. Bir değerlendirmelerde bulunduk. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.